Bir zamanlar deniz kenarındaki küçük bir köyde Halil adında yaşlı bir balıkçı yaşardı. Ömrünü dalgalarla boğuşarak geçirmiş, çocukluğundan bu yana her sabah teknesiyle denize açılır, gün batarken köyünün sahiline geri dönerdi. Hayatı boyunca denizin sırlarını öğrenmiş, rüzgarların fısıldadığı hikayeleri dinlemişti. Halil'in en değerli varlığı babasından ona miras kalan Mavi Umut adlı ahşap teknesiydi. Yıllar boyunca bu tekneyle nice fırtınaları atlatmış, nice bereketli avlar yapmıştı. Halil denizle konuşur gibi olurdu. Dalgaların ritmiyle, yıldızların ışığıyla yolunu bulurdu. Ancak onun en büyük hayali gökyüzünü keşfetmekti. Denizlerin sonsuzluğunu anlamıştı ama göklerin ne gibi sırlar sakladığını merak ediyordu. Bir gece Halil yine limandan ayrılıp açık sulara doğru yol aldı. Ancak bu gece diğerlerinden farklıydı. Deniz siyaha çalan bir mavilikteydi, gökyüzü ise yoğun bulutlarla örtülmüştü. Hafif bir rüzgar estiğinde teknedeki fenerler aniden söndü ve etrafı yoğun bir sis kapladı. Halil gözlerini ovuşturdu çünkü sisin içinde parlayan küçük ışıklar gördü. Yıldızlar sanki suyun üzerine düşmüş, yavaşça dalgalanıyordu. Derken bir şey oldu. Mavi Umut hafifçe titredi ve suyun üzerinden yükselmeye başladı. Halil korkuyla dümenine sarıldı ama tekne görünmez bir güç tarafından yukarı doğru çekiliyordu. Bir anda deniz onun altından kayboldu. Yıldızlarla dolu gökyüzüne doğru yükselmeye başladı. Bulutların arasından geçerken Halil etrafını hayranlıkla izledi. Gümüş rengi bulutlar yol açıyor. Rüzgar tatlı bir melodi gibi esiyordu. Giderek yükseldikçe önünde devasa bir şehir belirdi. Bembeyaz bulutlardan oluşan saraylar, ışık saçan kuleler ve gökyüzünde süzülen yüzer adalar vardı. İşte büyülü şehir, Altın Bulut. Teknesi büyük bir gökyüzü gölüne indi. Bu gölde su, saydam ve hafifçe altın renginde parlıyordu. Halil teknesinden indiğinde ayaklarının altındaki bulutların yumuşaklığını hissetti. Göz kamaştırıcı kristal yollar, renk değiştiren ağaçlar ve gümüş kanatlı kuşlarla dolu bir yerdi burası. Tam o sırada uzun cübbeli, yıldızlarla süslenmiş tacı olan bir adam yaklaştı. Bu kişi yıldız muhafızlarının lideriydi. "Hoş geldin Halil," dedi yumuşak ama güçlü bir sesle. "Senin geleceğini biliyorduk. Yıldızlarımız kayboldu, gökyüzü eksik. Ancak senin gibi cesur bir denizci onları bulup yerine koyabilir." Halil şaşırmıştı. "Ben sadece bir balıkçıyım," dedi. "Yıldızları nasıl bulabilirim?" Lider elini kaldırdı ve gökyüzünde büyük bir harita belirdi. "Denizlerde balıkları nasıl yakalıyorsan, yıldızları da öyle yakalayacaksın. Ama dikkat et, onları çalan karanlık fırtınalar seni durdurmaya çalışacak." Halil Mavi Umut'a tekrar bindi ve gökyüzündeki yıldız nehirlerine doğru yol aldı. Gecenin karanlığında kaybolmuş olan yıldızları bulup sihirli ağını savurdu. Birer birer kaybolan yıldızları yakalayıp gökyüzündeki yerine geri koydu. Ancak bir anda güçlü bir rüzgar esti ve siyah bulutlar belirdi. Karanlık fırtınalar yıldızları sonsuza dek yok etmek istiyordu. Halil dümeni sımsıkı tuttu ve yıldızlarını korumak için dev dalgalar gibi savrulan bulutların arasına daldı. Rüzgar şiddetlendi, gök gürledi ama Halil yılmadı. Teknesi sarsıldı fakat o tüm gücüyle fırtınanın içinde yol aldı. Sonunda en parlak yıldızı da yakalayıp yerine koyduğunda bütün gökyüzü bir anda aydınlandı. Karanlık bulutlar dağıldı, yıldızlar tekrar ışıldamaya başladı. Yıldız muhafızları ona minnettarlıkla baktı. "Sen sadece bir balıkçı değilsin Halil," dediler. "Sen artık gökyüzü yolcususun." Lider ona büyülü bir inci uzattı. "Ne zaman tekrar gökyüzüne dönmek istersen bu incinin üzerine üfle ve dilek tut," dedi. Halil tekrar köyüne dönme zamanının geldiğini hissetti. Mavi Umut gökyüzünden aşağı süzüldü ve nazikçe denize indi. Sabah olduğunda Halil teknesiyle limana döndü ama o artık eskisi gibi değildi. Gözlerinde yıldızların ışığı vardı. Geceleri denize baktığında o büyük gökyüzü şehrinin tekrar onu çağıracağı günü bekledi. Ve böylece
Mavi Umut isimli tekne zaman zaman denizleri değil, gökyüzünü keşfetmeye gitti.